Bazı insanlar bir sabah uyanır ve bir şeylerin değiştiğini fark eder. Kimse onlara bir şey söylememiştir. Hayat onlara bir ders vermemiştir. Sadece bir şeyi bırakmışlardır. Ve o andan itibaren her şey keskinleşir. İnsanlar bunu yanlış anlıyor. Umursamamayı soğuklukla karıştırıyorlar. Sanki bir şeye önem vermemek, içinin boşalmış olduğu anlamına geliyormuş gibi. Sanki ilgisizlik, yenilginin kibarca söylenmiş hali. Oysa tam tersi. Umursamamak, gürültüyü kesmektir. Yıllarca sizi besleyen değil, sizi tüketen her şeye akan enerjiyi geri çekmektir. Sizi asla ödüllendirmeyecek insanlara, tepkilere, bakışlara, sessizliklere harcadığınız o derin, bitip tükenmeyen duygusal yatırımı durdurmaktır. Ve işte acı olan gerçek şu. Çoğu insan yetersiz zekten ya da kötü şanstan değil, yanlış şeylere ibadet eder gibi önem verdiği için kaybolmuş durumda. Beğenilmek istiyorsunuz. Anlaşılmak istiyorsunuz. Bir odaya girdiğinizde nasıl algılandığınızı düşünüyorsunuz. Birinin size nasıl baktığını, ne söylediğini, ne söylemediğini kafanızda çevirip duruyorsunuz. Ve o sırada, aynı insanlar sizin hakkınızda tek bir saniye bile düşünmüyor. Bu önemseme zamanla bir tasma olur. Fark etmeden takılır boynunuza. Siz buna hassasiyet diyorsunuz. Derinlik diyorsunuz. Empati diyorsunuz. Machiavelli buna kırılganlık derdi. Şimdi gerçek güce bakın. Gürültülü olana değil, alkış bekleyene değil, onaylanmak için her fırsatta kendini küçülten türden olana değil. Gerçek güç, açıklamaz kendini. Sessizce hareket eder. Var olduğu için özür dilemez. Ve kendisinden hiçbir şey alamayacak olanlara kapısını açmaz. Çünkü açması için hiçbir sebebi yoktur. Güç, izin beklemez. Sadece vardır. Ve en önemlisi, güç kontrol edemediği sonuçların içinde boğulmaz. Hayatta kalan prens, en derinden hisseden değil, en berrak görendir. Yol ne kadar netse, her karar o kadar hafif taşınır. Çok fazla önemsediğinizde ayaklarınız yere yapışır. Tereddüt edersiniz. Vurmanız gereken yere yavaş vurursunuz, yapmanız gereken hamleyi bir gün sonraya bırakırsınız. Korkunuzla sessizce pazarlık eder ve bu pazarlığa ahlak adını verirsiniz. Ama netlik, ahlaki bir rahatlıktan doğmaz. Sonucun ne olduğunu görmekten ve yine de adımı atmaktan doğar. Machiavelli size zevk için sert olun demedi. Size etkili olun dedi. Ve etkililik, bir mesafe gerektirir. Her hakaret sizi yıkıyorsa, hiçbir şeye hükmedemezsiniz. Ne bir krallığa, ne kurduğunuz işe, ne de kendi aklınıza. Dünya, duygusal olarak açık olanları ödüllendirmez. Onları kullanır. Odağınızın ne kadar kolay kırıldığını düşünün. Bir yorum gününüzü mahveder. Bir ret, haftalarca kafanızın içinde yankılanır. Utandığınız bir an, yıllarca gölgeniz gibi peşinizden gelir. Bu derinlik değildir. Bu esarettir. Ve o hapishaneyi inşa eden, kendi onaylanma ihtiyacınızdır. Onayı ne kadar az önemserseniz, hareketleriniz o kadar serbestleşir. Artık izin almaya ihtiyaç duymadığınızda strateji de değişir. Etkileyici görünmeyi bırakır, hassas olmaya başlarsınız. Sahne kurmayı bırakır, doğru yere konumlanmaya başlarsınız. Bu beni nasıl gösterir? Sorusunu bırakır. Bu bana ne kazandırır? Diye sormaya başlarsınız. Çoğu insan tam burada geri çekilir. Bunu duyar ve soğuk bulur. Kalpsizce geldiğini düşünür. Ama Machiavelli rahatsız edici bir şeyi çok önceden görmüştü. Netliksiz güç kaostur, güçsüz ahlak ise kırılgandır. İyi görünmeye bu kadar önem veren insan, genellikle etkisiz kalır. Sonuçlara önem veren insan ise gerçekliği kendisi şekillendirir. Ve fazla önemsemek sizi tahmin edilebilir kılar. Düşmanlarınız hangi düğmeye basacaklarını bilirler. Çünkü o düğmeleri duygularınızla kendiniz etiketlemişsinizdir. Gururunuz, egonuz, güvensizlikleriniz, hepsi görünür ve hepsi tepkisel. Ama daha az önemsediğinizde okunamaz hale gelirsiniz. Açıklamanın yerini sessizlik alır. Tepkinin yerini durgunluk alır. Ve insanlar artık sizinle nasıl başa çıkacaklarını bilemez hale gelir. Belirsizlik güçtür. Kendinizi savunmak için koşmayı bıraktığınızda suçlamalar ivme kaybeder.
Onay peşinde koşmayı bıraktığınızda manipülatörler ellerindeki kolu yitirir. Kararlarınızı açıklamayı bıraktığınızda eleştirmenler nefessiz kalır. Savaş alanı sessizleşir ve o sessizlikte başkalarının gözden kaçırdığı şeyleri görmeye başlarsınız. Netlik gürültülü değildir. Soğuk, temiz ve cerrahi bir şeydir. Çoğu insan özgüvenin kendine inanmaktan doğduğunu düşünür. Bu bir yanılgıdır. Özgüven, başkalarının size inanmasına ihtiyaç duymamaktan doğar. Onların onayı önemsiz hale geldiği anda, hareketiniz durdurulamaz hale gelir. Hareket etmek için izin aramayı bırakırsınız. Değerinizi başkalarına teslim etmeyi bırakırsınız. Şüpheyle pazarlık etmeyi bırakırsınız. Machiavelli, liderleri fazla sevilme konusunda açıkça uyarmıştı. Sevgi kırılgandır. Bakım ister. Baskı altında çözülür. Korku ve saygı ise kalıcıdır. Ama bunların da ötesinde daha güçlü bir şey vardır. Bağımsızlık. Kalabalığa duygusal olarak bağlı olmayan lider, gerektiğinde ona karşı da yürüyebilir. Bunu kendi hayatınıza taşıyın. Kalabalık aileniz olabilir, arkadaşlarınız, takipçileriniz, meslektaşlarınız. Beklentiler görünmez zincirlerdir. Ve her seferinde kendi yolunuz yerine onların rahatını korumak için hareket ederseniz, o zincirleri kendi elinizle sıkmış olursunuz. Yanlış anlaşılmaktan ne kadar az endişe ederseniz o kadar hızlı ilerlersiniz. Grubun önüne geçtiğinizde yanlış anlaşılmak kaçınılmazdır. Harekete geçmeden önce anlaşılmayı beklerseniz, hiçbir zaman harekete geçemezsiniz. Tarih, fikir birliği bekleyenleri hatırlamaz. Adaleti çok fazla önemsediğinizde de yol daralır. Adalet, kaosu katlanılır kılmak için kendimize anlattığımız bir hikayedir. Gerçeklik ise ahlaki, denge, tablolarını değil, kaldıracı, zamanlamayı ve kararlılığı ödüllendirir. Machiavelli bunu alaycılıkla değil, soğuk bir gerçekçilikle görmüştü. Denizin sakinleşmesini dileyerek fırtınayı geçiremezsiniz. Adaleti fazla önemsemek sizi yavaşlatır. Sadakati fazla önemsemek sizi kör eder. İtibarı fazla önemsemek sizi kırılgan yapar. Her aşırı bağlılık bir kördüğümdür. Kopukluk içgüdüyü bilemler. Duygu geri çekildiğinde örüntüler görünür hale gelir. Tereddüdünüzden kimin fayda sağladığını fark etmeye başlarsınız. Kafa karışıklığınızdan kimin beslendiğini görmeye başlarsınız. Mücadelelerinizin büyük çoğunluğunun dışsal değil, hiç ihtiyaç duymadığınız içsel müzakereler olduğunu anlamaya başlarsınız. Yol tam burada açılır. Dünya basitleştiği için değil, onu gereksiz duygusal ağırlıkla karmaşıklaştırmayı bıraktığınız için. Empatiyi yok etmeniz gerekmiyor. Onu yönetmeniz gerekiyor. Disiplinsiz empati, kendinize kurduğunuz bir tuzaktır. Machiavelli, her şeyi eşit yoğunlukta hisseden bir hükümdarın hiçbir şeyi etkili yönetemeyeceğini anlamıştı. Seçici ilgi güçtür. Stratejik kayıtsızlık hayatta kalmaktır. Hata, ya her şeyi ya da hiçbir şeyi önemsemeniz gerektiğini sanmaktır. Gerçek çok daha ince ve çok daha tehlikelidir. Amacınıza derinden önem verirsiniz ve ona hizmet etmeyen her şeye karşı duygusal olarak tarafsız kalırsınız. Bu tarafsızlık boşluk değildir. Odaklanmadır. Odaklanma acımasızdır. Adaletsizdir. Yalnızdır. Ve tarihi değiştirenleri, tarih hakkında yorum yapanlardan ayıran tam da budur. Başkalarının duygusal rahatlığını önemsemeyi bıraktığınızda, gerçeği çekinmeden söyleme yeteneği kazanırsınız. Beğenilmeyi önemsemeyi bıraktığınızda sesiniz istikrar kazanır. Kaybı önemsemeyi bıraktığınızda risk yönetilebilir hale gelir. Ve risk yönetilebilir hale geldiğinde ilerleme hızlanır. Dünya, temiz hareket edenleri ödüllendirir. Temiz hareket, temiz algı gerektirir. Zihniniz başkalarının görüşleriyle doluyken temiz algı mümkün değildir. Machiavelli bunu size özür dilemeden söylerdi. Netlik istiyorsanız, duygusal desteklerden, iyi biri olarak görülme arzusundan, onaylanma ihtiyacından, dahil olma bağımlılığından vazgeçmeye hazır olmalısınız. Bunlar, sonuçlardan sorumlu tutulmayanların lüksleridir. Sorumluluk sizi değiştirir. Sonuçlar önemli olduğunda duygu ikinci plana düşer. Sonuçlar gerçek olduğunda duygular yönergeler değil, veriler haline gelir. Bu, çoğu insanın hiç ulaşamadığı dönüm noktasıdır. Kontrolsüz ilginin onları yönetilebilir,
tahmin edilebilir ve zayıf kıldığını fark etmeksizin. Sanki bu ilgi onları insan yapan şeymiş gibi ona tutunmaya devam ederler. Güç, duygunun yokluğu değildir. Ona hakim olmaktır. Ve ona hakim olduğunuzda rahatsız edici bir şey olur. Sis dağılır. Kararlar basitleşir. Bir zamanlar karmaşık görünen yollar artık açık serilir önünüze. Doğru hissettiren şeyi aramayı bırakır. İşe yarayan şeyi görmeye başlarsınız. İşte o zaman yol netleşir. Bir harita bulduğunuz için değil, korku her adımınızı fısıldarken duygunun araziyi yeniden çizmesine izin vermeyi bıraktığınız için. Bunu bir kez gördünüz mü, artık görmezden gelemezsiniz. Dünyanın ne kadarının tiyatro olduğunu fark etmeye başlarsınız. Kaç kişinin gerçek bir şey inşa etmek için değil, bir imajı ayakta tutmak için sahne kurduğunu görürsünüz. İmaj pahalıdır. Dikkati eritir. Sürekli bakım ister. Ve onu korumaya ne kadar çok önem verirseniz, ilerlemeye o kadar az enerjiniz kalır. Bu yüzden sessizce yükselenler genellikle en hızlı yükselenlerdir. Her niyetlerini ilan etmezler. Her aksilikleri karşısında duygusal bir yayın yapmayı tercih etmezler. Her adımda güvence istemezler. İzlerler, hesaplarlar, ayarlarlar. Machiavelli bu sessizliğe hayrandı çünkü sessizliğe doğrudan saldırılamaz. Gürültü direnişi davet eder. Sessizlik ise başkalarını tahmin etmeye zorlar. Erdemli görünmeyi önemsemeyi bıraktığınız an, nihayet etkili olabilirsiniz. Reklamı yapılan erdem çoğunlukla bir maskedir. Güvensizliğin üzerine örtülmüş ince bir örtü. Gerçek disiplin görünmezdir. Gerçek strateji nadiren o an doğru hissettirir. Rahatsız edici hissettirir. Yalnızlaştırıcı. Hatta zaman zaman yanlış. Ama rahatlık, hiçbir zaman ilerlemenin yol arkadaşı olmamıştır. Daha az önemsemek, değerlerinizden vazgeçmek demek değildir. Değerlerinizin size karşı silah olarak kullanılmasına izin vermeyi bırakmak demektir. İnsanlar suçluluk duygunuza sesleneceklerdir. Tereddüdünüzü nezaket olarak çerçeveleyeceklerdir. Sabrın bilgelik olduğunu söyleyeceklerdir. Oysa bu sabır yalnızca onların işine yarar. Ve nasıl algılandığınızı çok fazla önemsiyorsanız, yavaş yavaş kendinizi silerken buna uyum adını koyacaksınız. Machiavelli, başkalarının iyi niyetine dayananların kum üzerine inşa ettiğini çok önceden görmüştü. İyi niyet, koşullar değiştiğinde buharlaşır. Çıkarlar ise kalır. Herkesi memnun etmeyi bıraktığınızda, nihayet şunu ayırt edebilirsiniz. Kim başarınızdan besleniyor, kim yalnızca boyun eğmenizden. İşte burada duygusal kopukluk, çevreniz için tehlikeli bir hal alır. Acımasız olduğunuz için değil, artık kontrol edilemez olduğunuz için. Beklenti yüklendiğinde artık zıplamıyorsunuzdur. Seçimlerinizi haklı çıkarmak zorunda hissetmiyorsunuzdur kendinizi. Ve gerekçe ortadan kalktığında, otorite sessizce onun yerini alır. Otorite verilmez. Varsayılır. Ve varsayım, onaya karşı kayıtsızlığı gerektirir. En etkili insanların kendilerini ne kadar nadir açıkladığına dikkat edin. Karar alırlar, diğerleri onu sonradan yorumlar. Açıklama, bir tür izin arama biçimidir. Anlaşılmayı önemsemeyi bıraktığınızda, fikir birliği beklemeden hareket etme hakkını geri alırsınız. Bu insanları rahatsız eder. Çünkü insanlar tahmin edebildikleri şeylerle rahat ederler. Çok fazla önemsemek sizi tahmin edilebilir kılar. Duygusal tepki verirsiniz. Refleks olarak savunursunuz. Güvence ararsınız. Ama kayıtsızlık kalıpları kırar. Nerede durduğunuzu bilemeyen insanlar temkinli davranır. Machiavelli korkuyu dengeleyici bir güç olarak tanımlamıştı. Ama korkudan daha ince olan bir şey vardır. Belirsizlik. Korku isyanı körükler. Belirsizlik ihtiyatı doğurur. Ne kadar önemsediğinizden emin olamayanlar, sınırları test etmekten çekinir. Bu tereddüt alan açar. Alan ise kaldıraç yaratır. Kendi hayatınızda bu şu anlama gelir. Hemen tepki vermemek. Sessizliğin işini yapmasına izin vermek. Başkalarının kendilerini açığa vurmasını beklemek. Siz ise okunmaz kalmaya devam etmek. Sessizliği doldurmayı ne kadar az önemserseniz, sessizlik o kadar güçlü bir müttefike dönüşür. Çoğu insan bundan rahatsız olur çünkü duygusal ifadeyi özgünlükle karıştırır. Ama özgünlük,
her şeyi açığa çıkarmayı gerektirmez. Gizlilik aldatma değildir. Kontrol, dürüstsüzlük değildir. Herkese karşı savunmasız olmadan da gerçek olabilirsiniz. Machiavelli, savunmasızlığın ölçülü kullanılması gerektiğini savunurdu. Yalnızca ittifakları pekiştirdiği yerde paylaşılmalı, konumu zayıflattığı yerde asla. Ayrım gözetmeksizin önemseyen biri açık bir kapıdır. Seçici biçimde önemseyen biri ise özenle seçilmiş kapıları olan bir kale. Şüphelerinizi ne sıklıkla dışa vurduğunuzu düşünün. Korkularınızı ne sıklıkla açıkladığınızı. Harekete geçmeden önce ne sıklıkla duygusal onay aradığınızı. Bunu her yaptığınızda birine bilgi veriyorsunuz. Ve bilgi güçtür. Tüm güç iyi niyetle kullanılmaz. Duygusal güvenceyi ne kadar az önemserseniz, o kadar az bağımlı olursunuz. Bağımlılık, hırsın sessiz katilidir. Kendini bağlantı olarak gösterir ama bir tasma gibi işlev görür. Kararlarınızı ürettikleri sonuçlara göre değil, başkalarının nasıl hissedeceğine göre ölçmeye başlarsınız. Bu zincirleri kırdığınızda hareket hafifler. Görünmez ağırlıkları sürüklemeyi bırakırsınız. Hayali tepkilerle pazarlık etmeyi bırakırsınız. Beklenen yargılara değil, gerçekliğin kendisine göre hareket edersiniz. İşte bu yüzden netlik ilk başta soğuk gelir. Sizi yavaşlatmış olsa bile, bir zamanlar sizi rahatlatan sıcaklığı bırakıyorsunuzdur. Duygusal kopukluk, özgürlük gibi hissettirmeden önce kayıp gibi hissettirir. Ama Machiavelli size şunu hatırlatırdı. Liderler çoğu zaman yalnız hisseder, kalpsiz oldukları için değil, sorumluluğun mesafe gerektirdiği için. Mesafe bakış açısı kazandırır. Bakış açısı kalıpları görünür kılar. Kalıplar stratejiyi şekillendirir. Daha az önemsediğinizde, engelleri kişisel almayı bırakırsınız. Başarısızlık geri bildirime dönüşür. Eleştiri gürültüye, muhalefet veriye. Hiçbir şey sizi derinden sarstığı kadar içinize işlemez. Ve bu istikrar nadirdir. İstikrar, duygusal yoğunluktan çok daha fazla insanı yanınıza çeker. İnsanlar en güçlü hissedenlere değil, tereddüt etmeyenlere, sakin kalanlara güvenirler. Diğerleri parçalanırken siz ayakta kalırsınız. Sakinlik uyuşukluk değildir. Kısıtlamadır. Ve kısıtlama bir güç biçimidir. Yolunuz netleştikçe, bir zamanlar zorunluluk gibi görünen ne kadar çok şeyin aslında dikkat dağıtıcı olduğunu fark edersiniz. Kabul etmeniz gerekmeyen davetler. Kazanmanız gerekmeyen tartışmalar. Yanıtlamanız gerekmeyen görüşler. Daha az önemsemek bu kapıları otomatik olarak kapatır. Enerjinizi korumaya başlarsınız. Bir zamanlar dört bir yana dağılmış olan şey yoğunlaşır. Konsantrasyon gücü artırır. Odaklanmış bir zihin, karmaşıklığı bir bıçağın kumaşı kestiği gibi keser. Machiavelli, şansın an geldiğinde kararlı biçimde harekete geçmeye hazır olanların yanında olduğunu gözlemlemiştir. Her olası sonuçla duygusal olarak iç içe geçtiğinizde kararlılık imkansızlaşır. Gerçekleri değil duyguları tartarak tereddüt edersiniz. Önemseme azaldığında zamanlama iyileşir. Duygusal olarak hazır hissettiğinizde değil, fırsat kendini gösterdiğinde hareket edersiniz. Hazırlık çoğu zaman bir yanılsamadır. Eylemi yaratan hazırlık değil, eylemi yaratan eylemdir. Bu değişim incedir ama geri döndürülemez. Mükemmel olma kaygısını bıraktığınızda etkili olmaya izin verirsiniz kendinize. Evrensel onay kaygısını bıraktığınızda, gerçekten önemli olanlar tarafından saygı görmeye izin verirsiniz. Rahatlık kaygısını bıraktığınızda, büyümeye izin verirsiniz. Büyüme doğası gereği rahatsız edicidir. Kimliğinizin bazı parçalarının ölmesine izin vermeyi gerektirir. Başkalarını memnun etmek üzerine inşa edilmiş kimlikler özellikle kırılgandır. Machiavelli bunları erdem olarak değil, yükümlülük olarak görürdü. Dünya niyetlerle değil, eylemlerle hareket eder. Ve duygusal gürültü azaldığında eylemler daha temiz, daha hızlı, daha isabetli olur. Daha az önem verdiğinizde daha az insan olmazsınız. Daha bilinçli olursunuz. Duygularınızı her yere saçmak yerine nereye yatıracağınızı seçersiniz. Ve bu seçim, sürüklenenleri hayatlarını yönlendirenlerden ayıran şeydir. Bu kopukluk derinleştikçe çevrenizden direnç görebilirsiniz. Değiştiğinizi söyleyeceklerdir. Uzaklaştığınızı, soğuduğunuzu,
Bu tepkiler çoğu zaman şunu ele verir. Duygusal müsaitliğiniz bir zamanlar size değil, onlara hizmet ediyordu. Machiavelli size bu tepkileri dikkatlice gözlemlemenizi söylerdi. İşte yeniden yazılmış versiyon. Bunlar bağımlılıklarınızı gün yüzüne çıkarır. Var olduğunu bile bilmediğiniz bağımlılıkları. Ve bilgi yine güçtür. Yol açılmaya devam eder, önünüzdeki engeller ortadan kalktığı için değil, her engeli kişisel bir saldırı olarak görmeyi bıraktığınız için. Stratejik değeri olmayan savaşlara girmezsiniz artık. Gücünüzü gerçekten önemli anlara saklarsınız. İşte burada çoğu insan kayıtsızlığı kibirle karıştırır. Ama kibir dikkat çekmeyi arar. Kayıtsızlık görmezden gelir. Kibir hakarete tepki verir. Kayıtsızlık cevap vermez. Ve cevapsız kalan saldırılar genellikle kendi ağırlıkları altında çöker. Ne kadar az önem verirseniz, dünyanın size olan etkisi o kadar zayıflar. Ve bu etki bir kez kırıldığında, gerçek görünür hale gelir. İnsanlar, duygusal manipülasyon artık işe yaramadığında niyetlerini açığa vururlar. Ya sınırlarınıza uyum sağlarlar ya da çekilip giderler. Her iki sonuç da bir netliktir. Bu boşluğa düşüş değildir. Kontrolün yükselişidir. Tepkileriniz üzerinde kontrol. Enerjiniz üzerinde kontrol. Yönünüz üzerinde kontrol. Ve bu kontrol içten kurulduktan sonra, dışarıdaki kaos sizi sarsmaktan çıkar. Başkaları hala tepki verirken siz ilerlersiniz. Başkaları hala kendini açıklarken siz plan yaparsınız. Başkaları hala onay ararken siz inşa ediyorsunuzdur. Yol böyle açık olmaktan çıkıp kaçınılmaz hale gelir. Bu noktada temel bir şey değişmiştir. Artık dünyayla duygusal pazarlık yapmıyorsunuzdur. Onu gözlemliyorsunuzdur. Ve bağlılıktan arınmış bir gözlem, çoğu insanın hiç fark etmediği yapıları gün yüzüne çıkarır. Niyetler yerine teşvikleri görürsünüz. Kişilikler yerine kalıpları. Bahaneler yerine sonuçları. Machiavelli'nin yazdığı seviye tam buydu. Saf olanlar için değil, gerçekliğin nasıl hissettirmesi gerektiğinden çok olduğu gibi olduğunu kabul etmeye istekli olanlar için. Kendi hayatı üzerinde güç arayan biri için en büyük tehlikenin yanılsama olduğunu anlamıştı. Çabanın her zaman ödüllendirildiği yanılsaması. Dürüstlüğün her zaman korunduğu yanılsaması. İnsanların çıkardan önce ilkeye göre hareket ettiği yanılsaması. Çok fazla önemsediğinizde bu yanılsamalara tutunursunuz çünkü sizi rahatlatırlar. Önemsemeyi bırakmak, fanteziyi bırakmayı gerektirir. Ve fantezi pahalıdır. Zamana mal olur. İvmeye mal olur. Fırsatlara mal olur. Kaçırdığınızı bile fark etmezsiniz. İlginin etkisi azaldığında zihin varsayılan olarak stratejik hale gelir. Daha iyi sorular sormaya başlarsınız. Bu adil mi? Değil. Kim fayda sağlıyor? Bu konuda ne hissediyorum? Değil. Hiçbir şey yapmazsam ne olur? Bu birini üzer mi? Değil. Bu beni nereye konumlandırıyor? Bu sorular sizi acımasız yapmaz. Tsitsi Uyander. Çoğu insan kararlarında uyur gezer gibidir. Duygular, alışkanlıklar ve sosyal baskı tarafından sürüklenir. Buna insan olmak derler. Machiavelli buna yönetilmek derdi. Dürtü tarafından yönetilmek. Korku tarafından yönetilmek. Ait olma ihtiyacı tarafından yönetilmek. Ve ait olma, şimdiye kadar icat edilmiş en güçlü kontrol araçlarından biridir. Ait olmayı derinden önemsediğinizde, onu korumak için kendi çıkarlarınıza ihanet edersiniz. Konuşmanız gerektiğinde sessiz kalırsınız. Hareket etmeniz gerektiğinde hareketsiz kalırsınız. Sizi asla içine almaması gereken yerlere sığmak için küçülürsünüz. Daha az önemsemek bu büyüyü bozar. Sizi korumayan gruplara sadakat göstermeyi bırakırsınız. Sizi ödüllendirmeyen sistemleri savunmayı bırakırsınız. Sizden faydalanmak için tasarlanmış yapıların suçunu içselleştirmeyi bırakırsınız. Bu bile zihinsel alanda muazzam bir genişlik açar. Ve o alanda hırs keskinleşir. Netlikten yoksun hırs pervasızdır. Netlikle birleşmiş hırs ise ölümcüldür. Machiavelli, disiplinle buluştuğunda hırsa saygı duyuyordu. Boşa harcanan hareketten, duygusal aşırılıktan, hiçbir yere ulaşmayan ahlaki gösterişten nefret ediyordu. Daha az önem verdiğinizde hırsınız daha sessiz ama çok daha tehlikeli hale gelir.
Hedeflerinizi erken açıklamazsınız artık. Sonuçlardan önce alkış aramazsınız. Sonuçların konuşmasına izin verirsiniz. Çünkü sonuçlarla tartışılamaz. Sonuçların eleştiriyi açıklamalardan çok daha hızlı susturmasının nedeni de budur. Manipüle edilmeniz de zorlaşır. Duygusal kancalar artık tutmaz. Suçluluk uyandırma girişimleri boşa düşer. Kışkırtmalar kışkırtamaz. Bu, bir zamanlar tepkilerinize güvenen insanları hayal kırıklığına uğratır. Tırmandırabilirler. Suçlayabilirler. Sizi tekrar itaate zorlamak için utandırmaya çalışabilirler. İşte asıl sınav budur. Rahatsızlıktan dolayı yeniden önem vermeye başlarsanız, kontrolü geri teslim etmiş olursunuz. Sakin kalırsanız dinamik kalıcı olarak değişir. Güç el değiştirir. Çatışma yoluyla değil, tutarlılık yoluyla. Machiavelli, gücün bir kez ele geçirilip bırakılan bir şey olmadığını anlamıştı. Güç her gün korunur. Kısıtlama yoluyla, sabır yoluyla, gereksiz çatışmalara sürüklenmeyi reddederek. Çatışma çoğu zaman aciliyet kılığına bürünmüş bir dikkat dağıtıcıdır. Daha az önem verdiğinizde aciliyet etkisini yitirir. Neyin sadece gürültü olduğunu, neyin gerçekten önemli olduğunu ayırt edebilirsiniz. Çoğu insan bunu yapamaz. Netlik aynı zamanda zamanı algılayış biçiminizi de dönüştürür. Duygusal bir aceleciliği bırakır, stratejik bir ilerlemeye geçersiniz. Anında onaylanmak için çırpınmayı bırakırsınız. Bu yüzden beklemeyi göze alabilirsiniz. Kasıtlı olarak beklemek zayıflık değildir. Konumlanmadır. Şans, zamanlama geldiğinde hazır olanların yanındadır. Hazırlık sakinlik gerektirir. Sakinlik duygusal kontrol gerektirir. Duygusal kontrol ise önemsiz olana daha az önem vermeyi. İşte bu yüzden pek çok insan tükenir. Her şeye aynı yoğunlukla önem verirler. Her Yuruma, her Sanuka, her Kukuk Hakarit. Sinir sistemleri sürekli zorlanır ve sonunda çöker. Siz ise seçici bir yoğunlukla çalışmaya başlarsınız. Savaşları seçersiniz. Yatırımları seçersiniz. Duygunun nerede yakıt, nerede israf olduğuna siz karar verirsiniz. Bu sizi daha gürültülü değil, daha ağır kılar. Daha az konuştuğunuzda bile insanlar bunu hisseder. Çünkü artık enerji sızdırmıyorsunuzdur. Kontrol altındasınızdır. Ve kontrol altında olmak korkutucudur. Kolayca sarsılmadığınızı, çaresiz olmadığınızı, saçmalığa açık olmadığınızı gösterir. Machiavelli, algılanan istikrarın bağlılığı çektiğini biliyordu. Her şey akıp giderken insanlar sabit görünene yönelir. Bu arada iç diyaloğunuz da sessizleşir. Kaygı beslenecek malzemeyi yitirir. Varsayımsal yargıları önemsemeyi bıraktığınızda, zihin sonsuz reddedilme simülasyonları çalıştırmayı bırakır. Duygusal kısıtlamanın ardından zihinsel berraklık gelir. Daha düzgün düşünürsünüz. Daha hızlı karar verirsiniz. Daha çabuk toparlanırsınız. Başarısızlık, geldiğinde, artık sizi tanımlamaz. Bilgi verir. Kendinizi yıkmadan ders çıkarırsınız. Dramatikleştirmen uyum sağlarsınız. Bu, herhangi bir rekabet ortamında muazzam bir avantajdır. Çoğu insan başarısız oldukları için değil, başarısızlık kimliklerini yaraladığı için pes eder. Kimlik artık duygusal onaya bağlı olmadığında, başarısızlığın acısı da hafifler. İşte bu özgürlüktür. Çoğu insanın hiç tatmadığı türden. Aşırı açıklamaktan özgürlük. Aşırı özür dilemekten özgürlük. Aşırı düşünmekten özgürlük. Başından beri size ait olmayan duygusal borçları taşımaktan özgürlük. Machiavelli size şunu söylerdi. Nihai amaç başkaları üzerinde egemenlik değil, koşullar üzerinde hakimiyettir. Tepkileriniz otomatikse, koşullara hükmedemezsiniz. Otomatik tepkiler zincirdir. Ne kadar az önemserseniz, o kadar az zincir takarsınız. Bu hayatı boş kılmaz. Kasıtlı kılar. Hala neşe hissedersiniz. Ama daha sessiz ve daha derindir. Hala öfke hissedersiniz. Ama kontrollü ve yönlendirilmiştir. Hala bağlılık hissedersiniz. Ama bu seçilmiştir, dayatılmış değil. Seçim farktır. Duygu seçildiğinde güçlendirir. Kontrolsüz olduğunda açığa çıkarır. Bu sürdükçe hayatınız hizalanmaya başlar. İşler sihirli biçimde düzelmez,
Kendinizi duygusal aşırılıkla sabote etmeyi bırakırsınız. Gürültüyü yönle karıştırmayı bırakırsınız. Hareketi ilerlemeyle karıştırmayı bırakırsınız. Yol açık görünür. Çünkü artık aynı anda 10 yöne çekilmiyorsunuzdur. Ve işte son ironi. Beğenilmeyi ne kadar az önemserseniz, o kadar çok saygı görürsünüz. Evrensel hayranlık değil, daha nadir bir şey. Güvenilirlik, ağırlık, varlık. İnsanlar, birinin onlardan bir şey beklemediğini hisseder. Ve bu ihtiyaç eksikliği dengeyi anında değiştirir. Artık dünyaya kim olduğunuzu sormuyorsunuzdur. Karar veriyorsunuzdur. Ve bu karar verildikten sonra, önemseme disiplin altına alındıktan sonra, yol sadece açık hale gelmez. Kaçınılmaz hale gelir. Çünkü artık attığınız her adım kasıtlıdır. Her sessizlik kasıtlıdır. Her hareket sizindir. Ve hiçbir şey, artık hiçbir şey kanıtlamak zorunda olmadığını bilen bir insandan daha yüksek sesle konuşamaz.